Herkese selamlar. Bugün Apex Legends'ta bilgisayarınızın ve sizin performansınızı artırabilecek birkaç ayardan bahsedeceğim. Aslında bütün ayarları anlatacağım ama birkaç tanesine de ekstra değinmek istiyorum. İlk başta değinmek istediğim ayar, gameplay sekmesinde aşağı doğru indiğimizde burada Recycle diye bir ayar var. Bu normalde default olarak geliyor. Buna Customize'a tıkladığımız zaman default değeri kırmızı. Burada istediğiniz rengi verebiliyorsunuz. Ben yaklaşık şöyle bir renk veriyorum ki gözüm daha iyi seçsin. Burada farklı haritaların farklı yerlerinde görebiliyorsunuz. İsterseniz bunu her harita rotasyonunda farklı olarak ayarlayabilirsiniz. İsterseniz de bir tanesini ayarlayıp hepsini yapabilirsiniz. Bunu yapmayı unutmayın. Bunun altında laser sight var aynı şekilde. Bu çok önemli değil. Burada göz zevkinize göre değiştirebilirsiniz. Diğer bir ayar ise Fow Ability Scaling ve Sprint View Shake. Bunlar ne işe yarıyor derseniz Fow Ability Scaling ne kadar hızlı giderseniz Fow değerinizi yani kamera açınızın değerini o kadar değiştiriyor. Sprint View Shake ise movement yaptığınızda, koştuğunuzda ekranın sallanmasını değiştiriyor. Şimdi örnek verirsem iki değer de kapalı. Şöyle koştuğumuz zaman herhangi bir çok fazla bir şey olmuyor. Ama bunu yaptığımız zaman tabii bunlar çok efsanevi farklar değil. Bak gördünüz mü? Ekran şu an bir büyüdü bir şeyler oldu. Biraz daha sallanıyor. Bu değerleri disable ve minimal yaparsanız sizin için iyi olacaktır. Bu 3 ayar çok önemli. Bunlar bazen unutuluyor. Bakın şu an hiçbir şey değişmedi. Diğer ayarlara gelelim. Genel olarak video ayarlarından bahsedeceğim. Burada display mode var. Display mode kesinlikle full screen olmalı. Bunu değiştirmiyorsunuz. Aspect ratio var. Burada native değeriniz neyse o olmalı. Bunu değiştirebilirsiniz ama görüntü çok fazla bozulacaktır. Aynı şekilde resolution ayarı da native olmalı. Bunu değiştirmeyin. Ben brightness'ı 55'te oynuyorum ama bunu %100 de oynayanlar var. Daha rahat insan seçildiğini düşünüyor. Bunu gene monitör ayarlarına göre değiştirebilirsiniz ama ben 60-70 arası oynamanızı öneriyorum. Ben 55'te daha rahat gördüğümü düşündüğüm için 55'te oynuyorum. Ondan sonraki en önemli ayar Field of View. Genelde iyi oynayan oyuncular ve profesyoneller bunu 100-110 arası oynuyor. Ne farkı var derseniz 110 yaptığınız zaman görüş açınız çok fazla yükseliyor. Ama bunu örnek veriyorum 70'e çekerseniz çok daha yakından görüyorsunuz. Ne farkı var bu ikisinin derseniz şimdi 70 yaptığınız zaman uzaktaki adamları daha net görebiliyorsunuz. Örnek veriyorum şuradaki kareyi çok rahat görebiliyorum ama bunu 110 yaptığım zaman yani mümkün değil onu görmem. Ama yakında da şöyle bir dezavantajı var. Şimdi 110 yaptığımız zaman bunu takibi biraz daha kolaylaşıyor. Bu hızlı da gitse takip kolay oluyor ama bunu eğer 170'e çekersek bu harekette hızlı yapıldığı zaman bakın çok fazla ekran oynuyor. Stabilitesi iyi değil ve adamı yakalamak da zorlaşıyor açıkçası. O yüzden bunu %110 arası oynarsanız en iyi performans alırsınız. Ben neden 90'da oynuyorum? Ben çünkü yakın savaşları çok sevmiyorum. Uzak savaşlarını daha çok seviyorum. G7 falan oynadığım için. 90'da oynuyorum. Bunu gene deneyerek ne istediğinizi bulabilirsiniz. VSync ayarı var. Bu kesinlikle disable olmalı gecikmeyi azaltmak için. Bir de şöyle bir durum var bunda. Eğer bunu örnek veriyorum adaptif yaptığınızda bak sağ üstteki değer FPS arttı görüyor musunuz? Hani benim monitörüm 165 Hz ama bunu yaptığınız zaman bilgisayar biraz daha zorlanmaya başlıyor. Gerek yok. O yüzden bunu disable yapın. Sabit 165 FPS alırsınız. Nvidia Reflex kesinlikle enable ve boost olsun. Enable ve boost olsun. Maksimum performansı bu şekilde alırsınız. Adaptive Resolution FPS Target 0 olmalı. Bu ne işe yarıyor derseniz bu şu işe yarıyor. Bu FPS'iniz düştüğü zaman scale'inizi değiştiriyor. Yani görüntü kalitenizi değiştiriyor ve FPS'inizi sabit tutmaya yarıyor. Ama bu oyun içinde çok fazla gözünüzü yoracağı için ve o kadar da performans vermeyeceği için bunu sıfıra tutmanızı öneriyorum. Diğer bir ayar ise anti-aliasing. Ben bunu açık tutmanızı öneriyorum. Şimdi şöyle iki fark göstereyim. Burada baktığınız zaman çok smooth bir görüntü var. Ama bunu kapattığınız zaman görüyorsunuz çizgiler ne kadar kötüleşti. Eğer çok düşük performans alıyorsunuz bunu disable yapabilirsiniz ama ben disable yapmanızı önermiyorum. Diğer disable yapmanızı önermediğim bir ayar ise Texture String Budget. Böyle göstereyim. None yaptığımız zaman kalite düştü. Şöyle bayağı görüyorsunuz. Bir de Very High yapalım. Görüyorsunuz ne kadar kalite fark ettiğini. Bunu çok düşük yaparsanız gözünüz çok yorulur. Medium'la Very Low arası. Eğer bilgisayarınız çok kötüyse Very Low. TS Medium. Ben normalde hatta bunu Very High'da oynuyorum ama ayarlar bu şekilde. Texture Filtering Linear'da kalsın. Bak ikisinin arasındaki farkı da göstereyim size. Bunu eğer 16x alırsanız aslında kalite artıyor baya. Yansımalardaki kişi arasındaki şeyler. Ama dediğim gibi performans için o kadar da önemli değil bu. Bunları buna çekeceksiniz. Bu da aynı şekilde disable olsun. Gelelim Sun Shadow Details ve Spot Shadow Details ve Lightning'e. Birinci gölge, ikinci gölge, üçüncü gölge, birinci ışık, dördüncü gölge. Bunların hepsini minimuma çekeceksiniz.
Bunları enable yaptığınız zaman görüntü bir tık güzelleşiyor. Hatta burada güneş falan doğuyor gördüğünüz üzere. Belki aranızda Apex Legends'da güneşi görmeyenler vardır. Ama oyundaki en yüksek performansı etkileyen şeyler, da burada uyarı verdi bu kadar yüksek kullanma sıkıntıya girersin diye. Bunları düşüğe çekin ki bilgisayarınız yanmasın. Özellikle yaz geldi, terlemeyin evin içerisinde. Aynı şekilde model detail ve map detail de low'da olsun. Effect details ne derseniz bu bomba atmak işte ultilerdir falan fistan. Bunu eğer high'a çekerseniz tam da fight anında 3-5 tane ulti geldiği zaman, bombalar atıldığı zaman FPS'iniz anlık olarak düşebilir. O yüzden low'da kalsın. Impact Marks derseniz Impact Marks aslında FPS'i o kadar etki etmiyor. Ne işe yaradığını göstereyim hemen. Şimdi ben buraya taradığımda herhangi bir işaret çıkmıyor gördüğünüz üzere. Ama burada Impact Marks'ı ben high yapayım, örnek veriyorum. Gördüğünüz üzere mermi izleri çıkıyor. Ha, bu ne işinize yarar? Bu FPS çok düşürüyor mu? Bence düşürmüyor. Ama ne işinize yarar? Birisi buradan sıkmıştır. Hani mermiyi görmemişsiniz ama iz buradaysa buradan sıkıyor diyebilirsiniz. Ama performans için burada kalabilir ya da medium yapabilirsiniz. Genel olarak şöyle bir daha göstereyim video ayarlarını. Optimum ayarlar bunlar. Sonra sese gelelim. Seste iyi bir ses kasmak istiyorsunuz. Bu master volume kesinlikle %100'de kalsın. Bunlar sistem default ya da çıkış aygıtınız neyse o kalabilir. Bu push to talk kalsın. Bazıları bunu open mic'te oynuyor. Ama open mic bence yani çok rahatsızlık verici. Özellikle mikrofonunuz çok kaliteli değilse ses çok fazla gidiyor. Bazı densizler, takımıma gelen densizlerden sürekli ses duyuyorum. Bunu tabii ki sıfıra çekmeyin. Ben bunu normalde eğer takım arkadaşımla konuşmak istiyorsam %20'ye falan tutuyorum. Bazıları çok abartıyor çünkü ama açıkçası yani takım arkadaşlarım beni faydasından çok sinir ettiğini düşünüyorum. O yüzden sıfır oluyor bu. F ile falan iletişim kuruyorum. Bu threshold'da dediğiniz gibi open mic yaparsanız sesiniz belli bir seviyenin üzerinde gitsin mi gitmesin mi o ayar. Sound effect volume %100 olsun. Bu dialog volume dediğimiz karakterlerin kendi arasında konuşması. Bazen karakterler çok konuşuyor. Bunu belki %10'a çekebilirsiniz çünkü önemli bilgiler veriyor. Müzik sıfırda, lobby müzik sıfırda kalsın. Ben spectating yaparken de info vermeyi çok sevmiyorum. Çok da gürültüyü sevmiyorum. O yüzden %4 falan yapıyorum. Bunu %100 yapabilirsiniz ama ben %4 öneriyorum. Bu ikisi off olacak zaten. Onun için gameplay'e bakalım. Burada önemli ayarlar var mı? Bu prompt style şu işe yarıyor. Belki bilmiyorsunuzdur. Hemen göstereyim size. Mesela normalde silahın üzerine geldiğim zaman bu şekilde bir görüntü oluyor. Ama bunu kompakt yaparsanız biraz daha küçülüyor. Görmesi zorlaşıyor ama harita görüntüsü artıyor. Hani siz bunu istediğiniz gibi seçebilirsiniz. Buton his gene 10 bastığınız zaman aşağı tarafta QZ gözüküyor. Gene daha fazla harita görünürlüğü için bunu değiştirebilirsiniz. Burası shield artı icon olsun. Bu number stacking olsun. Vurduğunuz zaman üzerine stackleniyor. Ama eğer bunu örnek veriyorum floating yaparsanız tek 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 böyle gidiyor. Bu da olabilir. Hangisi işinize gelirse. Bunun ikisi de var. Ama işte bu da çok fazla görüntü yapıyor. Hani ben bunu stacking olarak kullanıyorum. Onun dışında burada gördüğünüz diğer deneyler işte enable bar, help bar, enable olsun. Default, enable. Hepsini teker teker söylemem gerekiyor. Auto off olsun. Çünkü bunu on yaptığınız zaman sürekli koşuyor. Buna gerek yok. Ee, Sprint Control Press ya da Hold ben Press'te kullanıyorum. Basıyorum, şey yapıyorum. Hold gerek yok diye düşünüyorum. Onun dışında burada Hold Toggle kullanabilirsiniz. Bu keyfinize kalmış. Ben Hold'da kullanıyorum. Feedback Damage 3D ne açıdan geldiğini görmeniz için. Burada başka ne var sizin için? Streamer mod var. Bunu eğer all yaparsanız şöyle bir avantajı olabilir. Örnek veriyorum çatışıyorsunuz. Nereye gitti? Bunu eğer all yaparsanız karakterlerin isimleri gözüküyor sadece. Ha, bunun şöyle bir faydası olabilir. Bunu yapabilirsiniz. Oyunda hangi karakterden kaç tane var veya savaştığınız zaman kimin düştüğünü, o takımdan mı düştüğünü görebilirsiniz. Ha, bunu off yaparsanız oyuncu adlarını görürsünüz. Bu eğer ben bazen bunu all'da kullanıyorum açıkçası. Çünkü güzel oluyor. Kaç kimden ne var, savaşanlar, düşenler görebiliyorum. Performans display bence on olmalı. Bunu off yaparsanız sağda hiçbir şey gözükmüyor gördüğünüz üzere. Ama bunu nerede? Bakalım. 10 yaptığınız zaman sağ üstte ping'im, FPS'im, gecikmem her şeyi görüyorsunuz. Onun dışında bakalım bu laser sight'ı anlattım zaten. Tutorial sistem çok önemli değil. Communication önemli değil bence. Bunlar çok önemli ayarlar değil. Eğer renk körlüğünüz varsa bunlardan birini seçebilirsiniz. Bu gördüğünüz üzere renkleri bu şekilde değiştiriyor. Ama ben off'ta oynuyorum. Bir de şurada subtitle'lar var. Eğer İngilizce sesleri anlayamıyorsanız bunu on yapıp ya da off yapabilirsiniz. Eğer anlıyorsanız off yapın hiç altyazı çıkmasın. Ben on yapıyorum çünkü bazen sesler karışıyor. Karakterlerin konuştuğu sesler altta çıkıyor. Burada da subtitle'lar normal ve off olmalı bence.
Mouse keyboard'a bakalım. Burada bu sensitivity çok önemli. Çok fazla sensitivity ile oynamamanız gerekiyor. Eğer bunu örnek veriyorum şöyle 14 yaparsanız Allah'a emanet. Hiçbir şey yapamazsınız. Burada olabildiğince minimum katsayı tabii bu mouse'unuzun DPI ile de alakalı. Bunu biraz olabildiğince düşük tutmanız gerekiyor. Diğer ayarlar böyle. Bir de şurada atamanız gereken bir tuş var. Space'i aşağı scroll'a, move forward'ı yukarı scroll'a yaparsanız wall jump'lardır, benzer hareketlerdir. Bakın böyle şu an şeyle zıplıyorum. Space'le değil, karakterle. Bazı hareketleri daha iyi yapabilirsiniz. Onun dışında burada önerebileceğim çok fazla yok. Kendi makrolarınızı atayabilirsiniz. Kontrolleri zaten girmiyorum. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadardı. Sizin de ekleyecekleriniz varsa veya farklı ayar kullanıyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bol headshotlar.